Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere yaprakları canlı olan fakat kökleri tamamıyla çürüyen ve hiç kökü kalmayan orkideleri nasıl kurtarabiliriz? Bununla ilgili sizlere çok pratik bir yöntemden bahsedeceğim. Gördüğünüz orkide bakın bol bol yeni kökler çıkarıyor. Orkideleriniz eğer kökleri yoksa hemen şimdi sizlere anlatacağım yöntemi mutlaka deneyin ve bu şekilde bol bol köklenecektir. Elimde yaprakları canlı fakat kökleri çürüyen bir orkide var. Hemen saksısını çıkarıp durumunu inceleyeceğiz. Bakın topraktan ayırdıktan sonra gördüğünüz üzere köklerin birçoğunun çürüdüğünü ve içinin boşaldığını görüyoruz. Yani kağıt gibi olan kökler ve bu köklerin hepsini kesiyoruz. Çünkü bu kök orkideyi yeniden canlandıracağız. 2 tane dalı var. Dallarını da keseceğim. Çünkü dalı da orkidenin kök çıkarmasını geciktirecektir. Gücünü sadece köklere vermesini istiyoruz. Ve orkidenin odunsu kısmını da bakın kesiyorum. Odunsu kısmını kesmemin nedeni bu bölge zaman ile küflenebiliyor. Bu tarz bir problemle karşılaşmamak için ben köksüz orkideleri köklendirirken kök kısmını bu şekilde kesiyorum. Kestiğiniz yere toz tarçın ya da toz zerdeçal dökebilirsiniz. O bölgeyi dezenfekte edecektir ve küflenmesini engelleyecektir. Köksüz orkideyi köklendirmek için bu şekilde plastik şeffaf bir bardak kullanıyorum. Sizler isterseniz cam bir bardak da kullanabilirsiniz. Fakat şeffaf olması gerekiyor ki ışığı geçirebilsin. Köksüz orkideleri köklendirmek için her zaman yaptığımız yöntemin tam tersini uyguluyoruz. Yani gövde kısmı yukarıda, yapraklar da suyun içerisinde olması gerekiyor. Ve sadece yaprakların bir kısmı suyun içinde kalacak şekilde su koyuyoruz. Ben arıtma suyu kullandım. Çeşme suyu kullanmayın çünkü çeşme suyunda çok fazla klor var. Sizlere tavsiyem arıtma suyu kullanmanız. Bakın bu şekilde gövde kısmı yukarıda ve yaprakların sadece uç kısmı suyun içerisinde kalıyor. Ve özellikle orkideyi sabitlemek için bir çubuk kullanıyorum. Çünkü zaman ile orkide suyun içerisine girebiliyor. Gövdenin ıslanmaması gerekiyor. Bakın sadece bu şekilde yaprakların bir kısmı suyun içerisinde kalıyor ve yapraklar suyu alarak orkidenin köklenmesine yardımcı oluyor. Sizlere uyguladığım yöntemlerin sonuçlarını da göstermek istiyorum. Bakın biraz önce gösterdiğim orkidem sadece 13-14 gün içerisinde 2 tane yeni kök çıkardı. Gördüğünüz üzere daha çok küçükler. Bu yöntemde yani bu yöntemin ismi ters su kültürü. Ters su kültürü yönteminde orkideler 2 hafta içerisinde belirgin kökler çıkarmaya başlar. Ve mutlaka haftalar içerisinde sonuç alırsınız. Bakın bu da yine bol bol kökler çıkaran bir orkidem. Yakından da gösteriyorum. Bakın ters su kültürü uyguluyoruz ve ters su kültüründe en az 3 ay içerisinde orkideler bu şekilde bol bol yeni kökler çıkarır. Çünkü köklerin uzaması gerekiyor ve büyümesi gerekiyor. Bir orkidenin bu şekilde köklerinin uzayabilmesi en az 3 ya da 5 ay içerisinde oluyor. Bunu da mutlaka bilip bu şekilde sabırlı davranmanız gerekiyor. Bakın kökler aktif ve bol bol yeni kökler çıkarmaya da devam ediyor. Bu yöntemde orkideler yapraklardan suyu alır ve bu yöntemde orkideler bol nem içerisinde kaldıkları için hızlı bir şekilde kök gelişimine yardımcı olur. Yaprakların nemli olması orkidenin gelişimini her zaman hızlandırır. Bardağın içerisindeki su bittikçe eklememiz gerekiyor. Bakın eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Ters su kültüründe köklendirdiğiniz orkideyi ne zaman toprağa ekebiliriz? Bir orkidenin en az 4 tane kökünün ve her bir kökünün de uzunluğunun en az 5 santim olması gerekiyor. Bakın size yakından gösteriyorum. Kök uzunluğu 6,5-7 santim. Orkidenizin kökleri eğer bu kadar uzadıysa artık
bu orkideyi toprağa ekebilirsiniz. Fakat kök sayısı az ve uzunluğu da 5 santimin altındaysa acele etmemenizi tavsiye ederim. Çünkü böyle bir orkidenin toprakta tutunması zor olur. Hemen sizlere nasıl ekeceğimi de göstermek istiyorum. Şimdi 3 çeşit ben toprak karışımı kullanacağım. Bu çam kabuğu ve aynı zamanda torf karışımı. Yine yosun her zaman kullandığım ve köklendirmeyi hızlandıran bir madde. Ve kil bilyesi. Bu üç karışımdan ideal bir saksı için toprak hazırlayacağız. Bunun için bakın böyle bir şeffaf bir bardak var. Orkidem daha çok küçük olduğu için ben küçük bir bardak tercih ediyorum. Bunun için kenarlarını bu şekilde bakın kesip delikler oluşturuyorum. Çünkü orkide saksısının mutlaka şeffaf ve suyu süzebilen alt deliklerinin olması gerekiyor. Hemen altından küçük delikler açıyorum. Evet, saksının yan kenarlarına da orkidemin gelişimini hızlandırmak için küçük delikler açıyorum. Kesinlikle büyük olmaması gerekiyor ki fazla nem kaybetmesin. İlk olarak altına yıkadığım kil bilyelerini koyuyorum. Kil bilyesi drenaj oluşturacaktır ve fazla sulama yaptığınız zaman bu suyu tutar. Nem tutma özelliği yüksektir. Üzerine çam kabuğu koyuyorum. Ve bunun da üzerine çam kabuklarının üzerine de yosun koyacağım. Yosun her zaman köklendirmeyi hızlandırır. Bunu kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü nem tutma kapasitesi yüksek olduğu için orkide köklerinin hızlı bir şekilde gelişimine yardımcı olur. Biraz kuru olduğu için üzerine bu şekilde su püskürtüyorum. Ve şimdi orkidemi artık saksısına ekeceğim. Orkidemin kökleri zaten çok uzun değil. Bu yüzden üst kısma doğru yerleştiriyorum. Yerleştirirken köklerin kırılmamasına dikkat edin. Ve şimdi tekrardan üzerine toprak ve yosun koyacağım. Evet, artık orkidemi saksıya ektim ve orkidem artık hazır. Özellikle eğer uzun kökleri varsa bakın bu şekilde dışarıdan gözükmesine dikkat edin. Çünkü sulama zamanını köklere bakarak yapıyoruz. Bu bizim için önemli. Şimdi orkidemi ilk suyunu vereceğim. Toprağın bir kısmı ıslak, bir kısmı ise kuruydu. Bu yüzden orkideye şimdi su vereceğim. Evet, bu şekilde bakın yarım su koydum ve üzerine oturtuyorum. Bu suyun içerisinde bir 10 dakika bekleteceğim. 10 dakikadan fazla bekletmeyin. 10 dakika beklettikten sonra orkidemizi süzüp bol ışık alan bir pencere kenarına koyuyoruz. Pencere kenarına koymanız önemli. Videonun başında gösterdiğim orkidemin aylar içerisindeki gelişimlerini tekrardan sizlerle paylaşacağım. 25 gün sonraki orkidemi gösteriyorum. Bu aşamada sera yöntemi uyguladım. Sizler de şeffaf bir bardağı bu şekilde üzerine koyarak daha fazla yoğun nem sağlayabilirsiniz. Ve bol ışık alan bir yere konumlandırdım. Gördüğünüz üzere şu anda birçok yeni kökü çıktı.
orkidemin 60 gün sonraki halini paylaşıyorum. Öncelikle videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma da abone değilseniz eğer bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bu yöntemde birkaç orkideyi denedim ve gördüğünüz üzere bu yöntemde orkide yeni bir çiçek dalı çıkardı. Bu aşamada orkide yaprakları yumuşayabilir ya da sararabilir. Bu gayet normaldir. Çünkü orkide bütün gücünü yapraklardan alır. Orkide gelişim gösterdikçe, yeni kökler çıkardıkça yeni yapraklar da çıkaracaktır. Önemli olan orkidenizi bu aşamada bol ışık alan bir yerde konumlandırmanız. Bunlar da diğer orkidelerimin sonuçları. Umarım bu anlattığım bütün püf noktalar sizler için faydalı olmuştur. Videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.